Hoş geldiniz. Bu videoda yeni başladığım koleksiyonu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi eski plexilerimin hepsini satmama rağmen tekrardan başladım. Ve burada çok güzel Tarmac markalı arabalarımız var. Şimdi diyeceksin ki onları satmana rağmen neden tekrar başladın? Bu sefer bir kategori belirledim ve bu kategori üzerinden devam edeceğim koleksiyona. O kategoride pembe ve mor araçlar. Şimdi halk arasında pembe ve mor araba almam ne kadar hoş karşılanır bilmiyorum. Ama şu yönden iyi. Çok fazla pembe ve mor renk araba çıkarmıyor üreticiler ve bence pembe ve mor da gayet güzel renkler. Yani böyle şu üstteki Porsche'ye bakar mısınız özellikle? Zaten şimdi inceleyeceğiz. Hem sayı olarak biraz daha toplamak kolay olduğu için hem de detaylı modelleri de birazcık hasret kaldığımız için böyle bir koleksiyona başlama kararı aldım tekrardan. O zaman şimdi yeni aldığım arabaları inceleyebiliriz. Ve kanaldaki ilk Tarmac videosu bu arada. Tarmac Works markası hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Hoşunuza giderse yorumlara mutlaka yazın ki ben de bu Tarmac'lardan almaya devam ederim. O zaman incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bu arada bakın yüzümde göstermeye başladım biliyorsunuz. Girişleri öyle yapıyorum artık. Yani gene yorumlarınızı bekliyorum. Her neyse, şimdi burada çok güzel iki tane Tarmac Works markalı arabamız var. İkisi de Porsche bu arada. Biri şöyle RVB gördüğünüz gibi. Öbürü de Toyota Tires işbirliğine yapılmış. Şöyle lastikler falan Toyota Tires zaten. Şimdi ilk hangisinden başlayalım? Bu arada bu araba üstümde aynı renk. Bakın tekrar şöyle göstereyim. Aynıyız bu arabayla. Çok kararsız kaldım. Hangisinden başlayalım? Şu lila olandan, yani mor değil aslında. Biraz daha lila ama ben dediğim gibi pembe, mor, lila renkleri arasında bir koleksiyon yapacağım. Bu lila olandan başlayalım. Tarmac Works'lar bu şekilde Plexis'de de geliyor. Mini GT gibi kutulu şekilde de geliyor. Bir sürü çeşitleri var. Ben de bunları Zaksuk Toys'tan aldım bu arada. Zaten her videoda oradayım biliyorsunuz. Yine Zaksuk Toys'un web sitesinden gidip bakabilirsiniz Tarmac modellere. Gerçekten güzel bir üretici. Buradan bu şekilde bantlarını açıyoruz. Bunu nasıl yapmışlar? Aa bak, bunu çok iyi yapmışlar. Böyle açıyoruz. Bak, bunu gerçekten sevdim. Biliyorsunuz diğer markalarda burada bir tane daha bant oluyor. Onu açması bazen zor olabiliyor. Bununla başlara bant koymuşlar. Gerisini şöyle yapıştırmalı bir şey yapmışlar ve gerçekten güzel bir detay olmuş bu. Şöyle bıraktık. İşte arabamız. RVB Backdate olarak geçiyor. Violetta rengi sanırsam. Kutunun altında yine arabanın rengi ve serisi yazıyor. Idlers 12 Hours 2016 yazıyor. Ne anlama geliyor çok fazla bilmiyorum. Burada çok güzel Tarmac'ın bir sloganı var. Small size, big heart. Yani küçük boyut, büyük kalp. Gerçekten çok güzel bir slogan. Burada altta gerekli bilgiler var. Şöyle ki bu arabalar limitli ve altından limit numarası çıkacak. Şimdi hatta şöyle bakın. İçinde oynayan bir şey var. O bir kart aslında. Hemen şuradan kartımıza bakalım. Şöyle karttan önce kutusu bu şekilde. Yine lila yapmışlar. Arkada 99 yazıyor. What the world needs now is raw yazıyor. Hazır mısınız? Şuradan kartımı aldım. Evet, kartta diyor ki bu sertifika 1.64 ölçekli modelin limitli olduğu anlamına geliyor demek istemiş herhalde. Burada limit numarası 4088. Yani bu üretilen 4088. araba. Ama kaç tane üretilmiş onu bilmiyorum maalesef. Onu da yazmamışlar. Hani belki yazsalar işte 12.000'de 4088 gibisinden güzel olabilirmiş. Kartın arkasında bu şekilde Tarmac Works yazıyor ve Rauhwelt Begriff yazmışlar. Ve altta da Tarmac Works'un Instagram'ları vesaire var. Bu şekilde bir kart. Böyle kartlı martlı şeyleri gerçekten çok seviyorum. Ben önceki videolarda söylemiştim. Şimdi arabamızı açabiliriz. Şöyle plexisinden çıkardık. Hemen yeni model kokusu. Vallahi çok güzel. Eskiden ben plexili araba videoları çekiyordum ama çok fazla izlenmiyordu. Böyle 2000-3000'den yukarı çıkmıyordu. Şu anda büyük ihtimalle birazcık daha fazla kişiye hitap edeceğimi düşünüyorum. O yüzden tekrardan anlatayım. Bu plexili arabalar birazcık daha ekstra bir kaliteli oluyor böyle. Daha detaylı oluyor. Ve tablasından bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Burada bir tornavida yardımıyla vidayı söktüğünüz zaman tablasından çıkarabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir tablası var. Tablanın yarısına şöyle RVB yazmışlar gene. Burada Tarmac yazıyor. Burada RVB Backdate ve yine serinin ismi yazıyor. Arabamız ise çok güzel bir Porsche. Yine kaputa 99 yazısını koymuşlar. Önde küçücük bir plaka var. Ve plakada I love RVB yazıyor. Yani kalp koymuşlar oraya bir tane. Şurada bir çeki demiri gibi bir şey var. Hani böyle bir kanca mıdır nedir? Bakın tam plakanın altında mükemmel bir detay. Çok güzel jantlarımız var. Yani bu tarz üst segment markaları çıktığınızda detaylarda gerçekten kayboluyorsunuz. Mükemmel detayları var. Güzel 5 kollu bir jantımız var. Ve içindeki kalipere kadar yapmışlar gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok güzel. Bu detayları görünce insanın gerçekten plexi alası geliyor yani. Güzel bir spoilerımız var ve arabanın içinde şuradan görebiliyoruz. İçinde böyle roll cage tarzı bir şey var. Ve yanlarında yine 99 işte aynaları var. Aynaların içi de var bu arada, bakın. Aynalar gerçekten de ayna gibi duruyor. Böyle gümüş yapmışlar içine. Arkada minicik bir yazı var. İnanın okuyamıyorum yani bak. Bir bakacağım şöyle. What the model needs how is raw. Ha, şu sloganın aynısını yazmışlar. Minicik yazıyor ve okunabiliyor yani. O kadar küçük okunabilen bir yazı yapmak zor olmalı ama güzel yapmışlar. Çift egzozumuz var. O da güzelmiş.
Aha bak bu tarafı böyleymiş. Bayraklar var burada. Şurada Kore bayrağı görüyorum. Ne var? Çin var, Japonya var, Almanya var. Bu ne bayraklar acaba? Bunun ne anlama geldiğini bilenler yorumlara yazabilir mi? Bir Türk bayrağı yakışırmış yani oraya ama kesin hani Türkiye'ye gelmeyen bir şeyle ilgilidir bu. O yüzden koymamış olabilirler. Ve üstte de yine Rauhwelt yazıyor camda. Ve güzel böyle sunroof çizgimiz var. Araba gerçekten çok hoşuma gitti ya. Valla bu rengi vesaire gerçekten çok güzel. O zaman bunu şöyle plexisine kaldıralım tekrardan. Şöyle kaldırdık. Kutusuna da koyalım. Bu arada bunları nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şu arkada rafın sağ üst tarafından tekrar başlayabilirim belki ama bilemedim ya. Ne yapsam ne etsem şu an kararsızım. Şimdilik bir kenara koyalım. Zaten şu anda bilgisayar masamda duruyor. Gerçekten güzel durdu. Sırada pembişe geldik. Bu pembiş bence öbüründen daha güzel. Hemen şöyle açalım yine. Bakalım bunu da öyle yapıştırmalı mı yapmışlar? Aynen bakın bunu da o şekilde yapmışlar. Şöyle açalım. Bununla kutusunu pembe yapsalar belki güzel olabilirdi ama çok fazla mı pembe olurdu onu bilemedim o yüzden. Bu bir de Toyota Iris'la ortak yapılmış ve Toyota Iris'in logosu da böyle olduğu için böyle yapmışlar. Beyazın üstünde mavi fonlu bir yazı var aslında Toyota Iris'in logosunda. Şimdi bunun da kartı olması lazım. Şöyle bakalım. Aynen. Bakalım bunun limit numarası kaçmış. Yine kutuya bakalım bir de. Yine Toyota Iris'in şöyle güzel şeyi. Burada da RVB 997 yazıyor bu arada. Arabanın adı yazıyor. Renk olarak pink yazmışlar ve yine sloganları vesaire var. Evet. Kartı aldım. 6651. Bundan kaç tane üretilir acaba ya? Onunla yazsaydınız ya. Çok güzel olurmuş. Şimdi kaç taneden 6651. bilmiyorum. Bu da bayağı yüksek bir rakam bu arada ama olsun. Zaten limit numarasıyla işimiz yok çünkü araba gerçekten detaylı. Yine burada gerekli yazılar var. Şöyle bakabilirsiniz. Bak bir de böyle parlayan bir şey yapmışlar. Limited Edition yazıyor arkada. Güzelmiş. Yine arabamızı şöyle plexisinden çıkaralım. İşte 997 kasa RVB Porsche'miz. Ön tarafından baktığımızda çok güzel bir camlı Toyota Iris yazısı var. Bu arabada dekal kullanmamışlar. Dümdüz bir pembe renge sahip ve böyle olması gerçekten çok dikkat çekiyor. Çok güzel olmuş. 553 isimli bir plakası var. Şöyle Japon plakası sanırım o. Burada güzel ekstra hem aerodinamiğe katkı yapacak hem de şekil duran bir parçalar var. Güzel farlarımız var. Farların böyle olması güzel. Porsche logosunu minicik yapmışlar kaputun ortasına. O da güzel olmuş ve şunlar da sis farı ya da sinyal gibi bir şey sanırım. Şuradakiler. Yan tarafında jantlarımız güzel ve jantlar öbürüyle aynı bu arada. Şöyle bakalım. İstemeden aldım aslında ama bakın ikisi de aynı janta sahip. Bunun şu arka jantının içeride olması da güzel bir detay. Yani birazcık offset mi deniyordu ona? Biraz daha böyle offsetli yapmışlar. Güzel bir body kitimiz var böyle. Araba kaslı duruyor şu açıdan baktığımızda. Arkaya geldiğimizde güzel stoplarımız ve 4 çıkışlı bir egzozumuz var. Yine 553 plakamız ve arka camda da Illest diye bir şey yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle biraz daha detaylarına bakalım. Çok güzel ya. Şu hata mı ya? Şurada ufak bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım. Bakın. Şöyle bir şey var orada ama neyse olsun. Bu tarz modellerde hata ihtimali de olabiliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama arabamızın rengi vesaire gerçekten çok güzel ya. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bunu da kutusuna kaldıralım ve videomuzu kapatalım. Evet bu videoda çok güzel 2 tane Tarmac Works markalı modellerimizi inceledik. Ve dediğim gibi yeni bir koleksiyona başladım. Pembe mor arası arabalardan toplayacağım. Bir de büyük harflerle yazmış. Zaten sayıları az olduğu için çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Siz de zaten bu cuma yani 2 gün sonra yayınlanacak olan videoda Mehmet abinin laflarını bir dikkate almanızı öneririm. Cuma günü video yayınlansın ne dediğimi anlayacaksınız. Tek bir kategori üzerinden ilerlemek her zaman daha mantıklıdır aslında. Öbür türlü çünkü işin sonu gelmiyor gördüğünüz gibi. Evet o zaman bu modeller hoşunuza gittiyse mutlaka videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.